Evin yeni yaramazları artık bu iki küçük kaplumbağa. Şimdilik halının üzerinde keşif gezisine çıkmış olabilirler. Ama onların asıl sarayı bambaşka olacak. Piyasadaki sıradan çözümlerle yetinmek yerine kendi imkanlarımızla ve 3D tasarımın gücüyle onlara özel bir dünya inşa ediyoruz. Bugün sadece bir akvaryum kurmuyoruz. İki küçük dostumuz için her detaylı düşünülmüş bir yaşam alanını en baştan tasarlıyoruz. Hemen Tinkercad ekranıma geçtim ve bir akvaryum tasarladım. Ortadaki mavi bölüm akvaryumun kendisini temsil ediyor. 70 çarpı 40 çarpı 40 ebatlarında bir akvaryum olacak. Bu kenarlara yaptığım diğer parçalar ise hem camı koruması için hem de çocuklara zarar vermemesi için 3D yazıcıdan tasarlayacağım bölümler olacak. Gelelim akvaryumun iç kısmına. Akvaryumun iç kısmında kaplumbağaların gizlenme alanlarını oluşturacak bir ev bölümü olacak. Ve bu bölümün çatısı kaplumbağaların dinlenme alanı olacak. Kaplumbağalar buraya çıkarak UV ışınlarını ve ısı ışınlarını almış olacaklar. Bu şekilde bir tasarım yaptık. Şimdi 3D yazıcımızın parçaları basmasını bekliyoruz. Ekrana sığmayacak kadar çok parçayı 3D yazıcımızda bastıktan sonra hemen birleştirme kısmına geçiyorum. Camları daha önce kestirmiştik. Dediğim gibi 70 çarpı 40 çarpı 40 ebatlarında bir akvaryum oluşturacağım. Daha sonra çizmiş olduğum parçaları da bu ebata göre çizmiştim. Şimdi o parçaları birleştirme kısmına geldik. Burada bilinmesi gereken noktalara değineceğim. Burada en önemli noktalardan bir tanesi dışta kullandığım filament. Dıştaki filament herhangi bir suya ya da ısıya maruz kalmayacağı için PLA kullanabilirsiniz ki ben de öyle yaptım. Elimde PLA vardı. Yalnız akvaryumun iç bölümünde kullanacağınız suya temas edecek noktalardaki filamentin PLA değil PETG olması gerekiyor. Çünkü PLA kullanırsanız zamanla suya karşı direnci zayıf olduğundan esneyecek, yumuşayacak ve dağılmaya başlayacak. O yüzden sağlam bir malzeme istiyorsanız iç kısımda mutlaka PETG filament kullanmanız gerekiyor. Gelelim kullanılan silikona. Silikon akvaryum silikonu olması gerekiyor. Normal nalburlara gidip istediğinizde size maalesef banyolarda kullanılan diğer silikonları veriyor, akvaryum silikonu bu diye. Ki özellikle akvaryum silikonu olan silikonu almanız gerekiyor. Çünkü hem kimyasal yaymadığı için hayvanlara zarar vermiyor, hem de bu tarz malzemelerin yapışmasında ve suyun basıncına dayanmada gerçekten etkili oluyor. O yüzden akvaryum silikonunun tercih edilmesi gerekiyor. Şimdi bu bölümde yapıştırma kısmında ben cam ustası olmadığım için haliyle çok düzgün bir yapıştırma işlemi yapamadım. Bu bölümü hızlandırarak geçeceğim. Eğer gerçekten bu cam nasıl yapıştırılır bu videoya ihtiyacınız varsa bunu usta bir camcının videosundan izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü görüldüğü gibi sağa sola taşırarak yapıştırma işlemi yaptım. Ama neticede test ettiğimde herhangi bir taşma ya da herhangi bir akma işlemi asla olmadı. Görüntü kötü ama sonuç gayet güzel oldu. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama dediğim gibi eğer profesyonel bir yapıştırma işlemi yapmak istiyorsanız bu yapıştırmayı bir ustadan izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben bu bölümü hızlandırarak geçeceğim. Gece kadar derin bir hayal dünyası, piksellerle çizilir sonsuz manzarası. Küpler döner, ışık saçar her yana. Haydi gel gir bu 3D masala. Dijital rüyalar, gerçek mi yalan mı? Her şey mümkün, sınır nerede sanki? Bükülür zaman, şekil alır mekan, 3D'de hayat sonsuz bir
Akvaryumun yapıştırma işlemi bittikten sonra 24 saat silikonun kurumasını bekliyoruz ve arkasından balkona çıkarıp hemen içerisine su dolduruyorum. Suyla 3 gün bekledi. Bunun sebebi birincisi kimyasal bir kalıntı varsa o temizlensin. İkincisi sızma varsa o belli olsun, ortaya çıksın. Ki 3 günün sonunda herhangi bir sızma olmadığını gördüm. Akvaryum dışarıda test edilirken ben iç bölümü oluşturuyordum. İç bölümde çizimini göstermiştim. Şu evi tasarladım. Ve bu evin amacı, dediğim gibi, iç kısım hayvanların gizlenmesi için bir alan. Üst kısımsa dinlenme alanları olacak. Ve bu bölüm ışık alacak. Burada daha önce belirtmiştim. Bu kullandığım filament PETG. PETG olmasının sebebi de su dayanımının yüksek olması ve suyla muamele edilecek olması. PETG ile ilgili ve elimde şu gördüğünüz yapıştırıcı ile ilgili daha önceki bir videomda bahsetmiştim. Bu yapıştırıcıyı kullandığınızda ve spreyi sıktığınızda PETG filamentin renginde sararmaya sebep oluyor. Bunu bilerek hareket etmeniz önemli. Ben bu bölümde bu yapıştırıcıyı fazla zamanım olmadığı için kullandım. Zaten daha sonra üzerine silikon çekip o detayları kapatacağım. Burası önemli. Zaten silikon çektikten sonra yine suyun içerisine koymadan önce en az bir gün dışarıda malzemeyi bekletmem gerekiyor. Burası da önemli bir konu. Bu elimde gördüğünüz tırmanma alanları. Burası dinlenme alanlarına çıkmak için kullanacakları yerler. Su seviyesi yüksekse böyle bir alana ihtiyacımız yok. Ama bu durumu ne için tasarladım? Ben ilerleyen süreçte belki su seviyesinin azalacağı bir durum olacak. Bu yüzden kaplumbağalar en zeminden tepeye kadar tırmanabilsin diye böyle bir alan tasarlandı. Burada önemli bir konu var. Bu tırmanma rampalarının eğimi 30 derece. Eğer çok daha dik bir eğim kullanırsanız tırmanma konusunda zorluk yaşayabilirler. 30 derecede ya 22,5 derece gayet ideal açılar. Bunun da altını çizerek belirtiyorum. Gelelim akvaryumu tamamlama kısmına. Şimdi akvaryumumuzun zeminine bu şekilde bir parça attım. Parçanın ne kadar sağlıklı olduğunu bilmediğim için geçici süreliğine kullanacağım bir parça. Şimdilik camı taşlar kırmasın diye kullanıyorum. Ondan sonra evimizi olduğu gibi köşeye yerleştiriyoruz. Zaten köşenin ölçülerine göre tasarlanmıştı. Görüldüğü gibi şık bir görüntü elde ettik. Kademe kademe malzemeleri hep birlikte yerleştiriyoruz. Şimdi evden sonra burada kullanacağım akıllı priz için bir zemine ihtiyacım vardı. Hemen şu şekilde bir malzeme tasarladım ve bunu akvaryumun kenarına koydum. Üzerine nötronun şu akıllı prizini yerleştirdim. Bu priz sayesinde aydınlatmaları uzaktan kontrol edip istediğim saatte açıp istediğim saatte kapanmasını sağlayacağım. Gelelim ısıtıcı kısmına. Isıtıcı bu hayvanlar için şart, çünkü sıcaklığın 25-26 derecede sabit olması gerekiyor. Aksi halde hayvanlar hastalanabiliyor. Bunun için şu 200 wattlık ısıtıcıyı aldım. Akvaryum ebatı hesaplandığında 200 watt bu akvaryum için gayet ideal bir ısıtıcı oluyor. Isıtıcıya hayvanların temas etmemesi için bu şekilde bir kutu tasarladım ve ısıtıcıyı o kutunun içerisine yerleştirdim. Böylece hem ısıtıcı korunmuş olacak hem de hayvanlar temas etmemiş olacak. Suyun oksijen döngüsünü sağlaması ve filtreleme yapması için de şöyle bir iç filtre aldım. Ve bu iç filtre için de önce ayrı bir yer tasarlamayı düşündüm ama alan iyice daralmaya başlamıştı. Bunu evin hemen merdiven bölümünün altına yerleştirme kararı verdim. Ki merdiven altının ölçülerini de buna göre yaptım. Böylece malzemeyi buraya yerleştirdiğimde hem su dolduğu zaman malzemenin yukarıya doğru yükselmesini engelleyecek hem de görüntü kirliliğini ortadan kaldırmış olacak güzel bir alan oluşturdu diye düşündüm ve bu malzemeyi de merdiven altına bu şekilde yerleştirdim. Yine bu akıllı prizle uzaktan kontrol edilecek, aslında 24 saat çalışması gereken bir malzeme ama hayvanların dinlenmesini istediğiniz dönemler varsa o dönemde kapatabilmek için de akıllı prize bunu da bağladım. Herhangi bir ücret ödemeden Adana derelerinden topladığım taşları güzelce yıkayıp suda beklettikten sonra akvaryumun içerisine bu şekilde yerleştiriyorum ve akvaryum zemini de böylece tamamlanmış oluyor. Evin iç kısmına ve ısıtıcının üstüne özellikle büyük taşlar koydum ki su yükseldiği zaman malzemenin hareket etmesini ve dengesinin bozulmasını önlesin. Daha önceki aydınlatma videomda kaplumbağaların iki farklı ışığa ihtiyaç duyduğunu anlatmıştım. Bu ışıklardan bir tanesi ısı, bir tanesi UV ışığıydı. Isı ışığı PLA filamente zarar veriyor. O zaman elimde ASA filament olmadığı için ben bunu PLA'dan geçici süreliğine göstermek için basmıştım. Şimdi ASA filamentim geldi ve tekrar
Bu malzemeyi asadan bastım ki tahmin ettiğim gibi PLA 2-2,5 saatte yumuşak bir hal almıştı. Bundan dolayı malzemeyi tekrar asadan bastım ve iç bölümüne alüminyum folyo döşedim. Böylece ısı filamente zarar vermiyor ve daha güzel bir sonuç elde ediyoruz. Bir gün boyunca tam olarak açık kalıyor. Sabah 8'den akşam 8'e kadar herhangi bir zarar olmadı. Bir haftadır gayet makul bir şekilde malzemeler çalışıyor ve filamentte herhangi bir yumuşama ya da benzeri bir sorun yok. Gelelim akvaryumun diğer özelliklerine. Akıllı prizle uzaktan kontrol edildiğini söylemiştim. Hemen sağ tarafta gördüğünüz bir IP kamera. Evde atıl durumda duran bir kameraydı. Onu akvaryuma yerleştirdim bu şekilde ve akvaryumda hayvanların dinlenme alanını net bir şekilde görüyor. Bu sayede hem ampullerin yanıp yanmadığını hem hayvanların dinlendiğini, su seviyesinin azalıp azalmadığını buradan uzaktan görebiliyorum. Daha da önemlisi karşıda görmüş olduğunuz termometreyi IP kameradan çok daha rahat görebiliyorum. Eğer su seviyesi gereğinden fazla ısındıysa buradan hemen akıllı prize girip ısıtıcıyı kapatabilirim. Ya da herhangi bir başka problem varsa kamera vasıtasıyla tespit edip bütün sistemi anında oradan kapatabilirim. Bu görüntü IP kameraya ait. Evet, görüldüğü gibi net bir görüntüsü yok. Biraz bozuk ama telefonda iş görecek kadar işime yarıyor. Yani hayvanları da görebiliyorum. Termometreyi de görebiliyorum. Kafası döndüğü için evin diğer bölümünde 360 derecelik açıyla görebiliyorum. Bu açıdan işime yarayacak bir malzeme. En azından herhangi bir tehlike durumunda sistemi kapatmamı ya da herhangi bir su azalması durumunda müdahale etmemi sağlayacak kadar bana görüntü veriyor. Bu da benim için gayet yeterli. Son olarak kuru alana ulaşmayacak kadar akvaryumumuza suyumuzu dolduruyoruz ve su doldurma işlemi bittikten sonra bütün sistemi aktif hale getireceğiz. Şimdi burada akıllı prizi ters çevirip koydum. Üzerine su sıçraması ihtimaline karşı oraya daha sonra kapak yapıp ayrı bir bölüm oluşturacağım. Daha sonra bütün fişleri takıp akıllı prizi kontrol etmeye başlayacağım. Nötron uygulamasına girip buradan malzemeleri tek tek aktif hale getiriyorum. Görüldüğü gibi filtre çalışmaya başladı. Işıklandırmalar ve diğer sistemler buradan kontrol edilebiliyor. Babaannem olduğuna göre abla, hani aileden reddetti galiba. Ne göre? Buradaki gizli geçitler falan geçiyor. Ulan her şey hatırladığım gibi. Evime geri dönmüş gibi hissediyorum. Gerçek hayattaki mahallemden sokağımdan daha iyi biliyorum burayı. Gideyim de dedeme bir selam vereyim. Elini öperim ve karşı tutuyorum. Dede! Bir dakika. Kırmızıya geldi, maviye geldi. Şimdi yeniden sonladım. Lan bundan mı?
Bir sırada mı? Hareket ediyor. Hareket. Bu projemizde akıllı akvaryumu tasarladık ve hayvanlarımız için güzel bir alan oluşturduk. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Esen kalın.